Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir büstiyer yapacağız. Renkli bir büstiyer. İpliklerimiz Alize Diva kullanıyorum. Fakat e, çift kat yaptım. Tek kat çok ince geldi. O yüzden hepsini çift kat sardım. Güzel rengarenk bir büstiyer öreceğiz. Başlamadan önce videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve de videolarıma bakarak yaptığınız ürünleri Çanta Turkuaz Instagram sayfama gönderirseniz hikayemde paylaşmaktan mutluluk duyarım. Şimdi başlayalım. Dört zincir çekiyorum. Üzerine dolayıp ilk zincire ikili trabzan. Biraz sıkı yapalım. Tekrar aynı yere 3 toplam 7 trabzan yapıyoruz. Aynı yere batarak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 trabzan. İki zincir, pardon, 3 çekelim. Daha iyi olur. Doluyorum. Aynı yere bir kere daha batıyorum. 2 oldu. 3, 4. Şimdi şu ortada kalan şu 7 trabzanın tam ortasındaki trabzana 5 kere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra gene bir trabzan, 2, sonuncuya 2 kere batıyorum. Şöyle ince kanadından batmayalım. Biraz kalın alalım ki güzel dursun. Çift battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İkinci sırada 13 trabzanımız oldu. Burada renk değiştirmem gerekiyor. Hiç düşünmedim hangi rengi ne zaman kullanırım diye, ama sarının üzerine şu rengi hemen değiştiriyorum. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere bir kere daha. Tek tek batıyorum ortaya gelene kadar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. Şuradaki şu ortaya gelene kadar 7 oldu. Şimdi 5 tane batıyorum. Şuradaki bir alttaki 5 trabzanın ortasına batıyoruz. Diğer 5 trabzanı. Sonra gene tek tek örmeye devam ediyoruz.
sonuncu çift batıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 trabzan oldu. Üçüncü sırada. 1, 2, 3. 3 zincir. Bir üst sıraya çıkmak için. Gene aynı yere. Bir başlardan, bir de ortadan arttırıyoruz. Her sırada bir buradan, iki buradan, 3. Gene buradan da 3. Her sırada 6 trabzan arttırmış oluyoruz. Çift battıktan sonra en başa, şimdi tek tek örerek ortaya geliyorum. 10 trabzan ördükten sonra tam gene ortaya geliyorum. Yani bir alttaki 5 trabzanın ortasına. 5 trabzan yapıyorum gene. Bu sırada toplam trabzan sayımız 25 olacak. 2, 4, 5. Şimdi tek tek 10 trabzan yaparak başa gidiyorum. En sonda çift batacağım tabii ki. Şimdi renk değiştiriyorum. Zincir çeviriyorum örgüyü aynı yere, iki trabzan. Şimdi buradan sonrası değişik batıyoruz. Bir şu diplerden bir normal batacağız. Şimdi şu yanındaki batacağımız olan trabzanın buraya değil dibine, çıktığı noktaya, trabzanın çıktığı şu noktaya batıyorum. Uzatıyorum örgünün hizasına kadar ki sıkıştırmıyorum içindeki örgüyü. İkili trabzan. Hemen yanındaki ilmeğe normal batıyorum. Gene ikili trabzan. Doluyorum. Bu sefer gene buraya değil dibine. Şöyle dibine. Biraz sıkı yapalım. Şimdi normal batıyorum. Şimdi hemen dibine. Batmamız gereken trabzanın hemen dibine. Şimdi normal. Şimdi şuraya batacaktık. Buraya değil dibine. Şimdi normal. Şimdi şu ortaya denk gelen yere batıyoruz. Tam ortaya geldik. Şu alttaki 5 trabzanın ortasındayız. Yine ortaya 5 trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trabzan. 13 de burası 26, 5 de burada 31. Tamamı 31 trabzan olacak. Şimdi gene buradaki gibi
şuraya, ortaya denk gelen yere. Şimdi normal. Şimdi gene ortaya denk gelen yere. Bu şekilde bu sırayı da örüyorum. Sıra sonuna geldim. 3 zincir dönüyorum. Gene aynı yere. Tek tek batıyorum şimdi. Ortaya kadar tek tek batıyorum. 16 trabzan yaptıktan sonra ortaya geldim. Gene 5 trabzan tam ortaya, 3 4 5. Gene 16 trabzanla sıra başına geliyorum. Şimdi sarı, karamel ve bakır rengini bitirdim. 3 rengi kullandım. Şu rengi de kullanacağım. Tekrardan renk takibi olarak sarıdan 2 sıra ve karamelden 2 sıra ördükten sonra bu renkten 2 sıra öreceğim. O da şu renkleri aydınlatması açısından biraz daha kontrast bir renk öreceğim ki renkler daha belirgin olsun ve soluk durmasın, canlansın diye şu rengi bir de bitişinde kullanacağım aynı rengi. Modeli yani bluzu, büstiyeri aydınlatmak için. Şimdi örgünün şu yaka kesim yerine kadar geldim. Şuraya kadar zaten videoda nasıl örüldüğünü gösterdim. Şu uzun ilmekleri ve her sıranın her rengin 2 sıra olduğunu, her sırada da 6 ilmek fazlalaştığını anlattım. Bundan sonrası da zaten aynı şekilde ilerledi. Araya şu yoğun rengi biraz sakinleştirmek için ve örgüye aydınlık kazandırmak için şu kontrast taş rengini koydum. Gayet güzel oldu. 28. sırada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. sırada şimdi yaka keseceğiz. Bu 38 bedene göre, yani ben kızıma yapıyorum daha doğrusu. Onun bedenine göre örüyorum. 34-36 giyiyorsanız eğer şu sarı rengi örerken olan sırada, şu ikinci sırada keserseniz 34-36'ya gayet güzel olur. Tabii ki yani bu ölçüleri unutun bence. Kendi bedeninize göre yapın, daha iyi. Şimdi burada keseceğim. Burayla artık işimiz kalmayacak. Şurada kesip sırayı devam edeceğim. Sonra renk değiştireceğim. Ve artık büstiyerin şu yanlarını genişleteceğim. Çünkü bu haliyle büstiyer eksik kalıyor. Çünkü yani sadece şu orta kısmı kapatıyor. Şu göğüs kenarlarının da göğsü sarması için daha kalın olması gerekiyor. Şurada şu iki uç arasında düz örgüler öreceğim. Gene renk geçişlerini, uzun ilmekleri de yaparak tam yani kızımın üzerine örerek yapacağım için gerektiği kadar uzunluğa gelene kadar ben şurayı öreceğim. Sonra burası düz olacak tabii ki. Düz olduğu için buraya ben düğme dikeceğim. Yani düz olmasını istiyorum. Siz böyle bu şekilde arttırarak sivri de yapabilirsiniz ve ucuna bir bağ koyabilirsiniz sırt ortasında. Veya biraz daha kalın yapıp çapraz kordon örebilirsiniz. Çapraz bağlarsınız. Ben düğmeli yapacağım. Bundan önce bir tane düğmeli yaptım. Gayet kullanışlı oldu. Bu seferkinde düğmeli istediği için kızım bunu da düğmeli öreceğim. Şimdi buraya kadar geldim. 28. sırada kesmeyi yapıyorum. Şu beşli trabzana gelene kadar normal ördüm.
Şurasının şöyle düz olması gerekiyor. O yüzden kasmaması için, pot olmaması için önce bir çakma sık iğne yapıyorum. 5. trabzanın ilkine. Aynı seviyeye getirdim ilmeği. Şurada 3 tane 1 2 3, hatta bir tane daha yapalım. 4. Bir tane çakma sık iğne şurada yaptığımız gibi düzleştiriyor, çünkü köşe yapıyor orada. Bundan sonrası normal trabzan olarak örüyoruz. 5'li sık iğnenin ilkine çakma sık iğne yaptım. Sonra 4 tane ilmek kaydırdım. Sonuncusuna çakma sık iğne yaptım. Yani şu baştaki ve sondaki 5 trabzanın başına ve sonuna çakma sık iğne yaptım. Bundan sonrası artık normal trabzan olarak öreceğim. Görüldüğü gibi kare görüntü ortaya çıktı. Burası yaka olacak. Her ördüğüm sıra aynı hizada bırakacağım için şu yaka kısmı genişleyecek. Ve kordon, yani zincir örüp kordon yapacağım. Burasını da arttırmayacağım. Dediğim gibi şu iki uç arasında düz örgü öreceğim. Ne burada artıracağım ne burada artıracağım. Artık arttırmalar bitti. Sadece şu göğüs kısmına gelen tarafı kalınlaştıracağız ki tam sarsın. Yani eksik kalır. Sonra onu oyayla tutturmaya çalışırız, yapıştırmaya çalışırız falan, güzel olmaz. O yüzden burayı, şu kısmı mümkün olduğu kadar koltuk altına kadar gelecek şekilde örmemiz gerekiyor. Sarı iple yukarı kadar ördüm. Burada 5 trabzanımız vardı. Başlarında çakma sık iğne ile başlamıştık kesmeye. Şunlar da normal trabzan. Şurada 2 tane trabzan kalana kadar şöyle göstereyim. Şöyle. Normal ördüm. Uzun trabzan, kısa trabzan. Şurada şu çakma sık iğneyi yaptığımız şu çakma sık iğne. Bunlar normal trabzan. 3 tane kala ve örgümüz de bu haldeyken buraya bir sık iğne yapıyorum. Şurada 2 tane trabzan kalıyor. Çünkü hemen yanında çakma sık iğne ile kapamaya başlamıştık buraya kadar. Şurası kapatma yeri. 2 trabzan kala dönüyoruz. Şu 2 trabzanın üzerine örmüyoruz. Şuradan dönüyorum. Üzerine doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen diğer ilmeğin üzerine ikili trabzanı örüyorum. Bu şekilde şöyle şurası dümdüz oluyor. Düz olması gerekiyor. En son yapacağımız toparlayıcı oyadan sonra şöyle ortaya iyice çıkacak köşeler. Burada ördüğümüzün aynısını bu tarafta da öreceğim. Bakın dümdüz oldu. Yani şu başlarda çakma sık iğne ile başladık. Şunlar. Bakın şunlar. Ve şurada bitirdik kesmeyi. Sonra burada 3 tane trabzan bırakarak ördüm. En son şu kısa trabzandan sonra bir sık iğne ile ve 2 tane trabzanın üstünü boş bırakarak geri döneceğiz. Buradan artık diğer uca kadar normal trabzanla geri dönüyorum. Şimdi son şu trabzan üzerine trabzan örmüyorum. Bir tane çakma sık iğne örüyorum. Düz olması gerekiyor. Bu düzlüğün devam etmesi gerekiyor çünkü.
Çakma sık iğne örüyorum en son olarak. Üzerine doluyorum. Zincir çekmiyorum. Gene çıkış yapmıyorum. Burada yapmadığım gibi. Burada da yapmadığım gibi. Doluyorum. Ve trabzanın üzerine gene bir trabzan örüyorum. İkili trabzan. Bu şekilde diğer sıraya kadar örüyorum. Şöyle göstereyim. Şu düzlük bozulmaması gerekiyor. Örgünün şu göğüs kısmını genişleteceğimi söylemiştim. Şu renkten sonra 1, 2, 3 renk taktım ve 2, 4, 6 sıra ördüm. Gayet güzel oldu, yeterli oldu. Aynı örgüyü buraya da yapacağım. Aynı kesme şekliyle. Buraya da aynısını öreceğim. Şurası renk değiştirme kenarıydı. Bunları her birine sıkı sıkı bağlayıp kestim. Temizledim sırayı, şu kenarı. Sık iğne yapılırken bunlar kaybolacak. Ve bütün kenarı şunu yaptıktan sonra sık iğne öreceğim. Önce şu örgüyü bitireyim. Örgünün her iki tarafını da genişlettim. Şu yaka kısmı ve sırta dönen, şöyle göstereyim, bir parça yaptım. Sırta dönen tarafta şöyle bir parça ördüm. Aynısından şuraya da öreceğim. Şu fazlalığı, şu üç rengi büyütürken büstiyerde burasında artış yapmadım. Farkındasınızdır. Şurası artarak geliyor ama şu kısım düz. Bu sırta düz olarak dönsün diye burayı hiç arttırmadan ördüm. O kısma ördüm şu parçayı. Bu sırtta artık nasıl güzel durursa o şekilde. Yani eğer böyle çapraz daha iyi durursa şuraya büyük bir tek düğmeyle hallederim arka kısmı. Ama şu şekilde de olabilir. Şöyle düz olarak. Şimdi sırtta nasıl duruyor ona göre şekil vereceğim en son. O yüzden şu parçadan aynısından buraya da, yani şu arttırmadığım yere de uygulayacağım. Böyle küçük parçalar sırt dekoltesini daha güzel gösteren parçalar oluyor. İsterseniz şöyle göstereyim. Şunun aynısını buraya örüp şuraya çapraz ya da bütün arttırarak gelip ucuna bir bağ yaparsınız. Ya da gene böyle kalın bırakıp böyle parçalarla çapraz bağ yaparsınız kordon örerek. Ya da mesela şöyle durduğunu düşünün. Bir tanesi de böyle gelecek üzerine ve şuraya kocaman bir düğmeyle çok güzel bir sırt dekoltesi yapabiliriz. Şimdi sırtta nasıl durduğuna bakacağım. Ona göre son şeklini vereceğim. Ben aynısını, şu parçanın aynısını bu tarafa da örüyorum. Şöyle alayım. Uca geliyorum. Önce sık iğne yapıyorum ki daha güzel dursun diye. Sonrası ikili trabzan olacak. Şu ipi de içinde bırakıyorum. Şuraya normal bir sık iğne yapıyorum. Sonra devam ediyorum örmeye. Toplam 12 sık iğne öreceğim. Şuraya kadar. Arttırma buradan itibaren yoktu. Şu üç renkte. Ama ben şu ilmeği şuraya kadar çoğalttım. 12 sık iğne öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11, 12. Tam dibine gelmeden ortasında ikinci, yani
şu diğer rengin, dördüncü rengin ortasında bırakıyorum ve 12 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir döndürüyorum. Yanına ikili trabzanlarla bu şekilde 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm. Buraya da 7 sıra örüyorum. Sonra sık iğnesine geçeceğim çevresine. Parçayı ördüm. Hemen akabinde sık iğneye başladım. Büstlerin her tarafını, her kenarını sık iğne ile örüyorum. Ne çok gevşek, ne çok sıkı. Arada bir şöyle kontrol edin. Örgü kendi halinde duruyorsa doğru yapıyorsunuzdur. Sıkmadan ya da çok gevşek bırakmadan örmeye devam ediyorum. Örgünün sık iğnesini bitirdim. Sonra boynuna, daha önce videolarımda da yapılışını göstermiştim. Bu zincir örgünün. Ondan yaptım bağcığını ve ucuna da bir fıstık ördüm. Güzel tamamlıyor çünkü. Bu kadar rengin içine bir de boncuk koymak istemedim. Bu iyi oldu. Aynı bağcığı karşı tarafa örüyorum. Şuradan taktım ipi. Gene hatırlatmak açısından şöyle şu aralarda boşluklar oluşuyor. Ve bu yüzden de örgü zincir gibi oluyor. 2 zincir çeviriyorum örgüyü, doluyorum. Şu araya batıyorum. Tam arada bir boşluk var. O yüzden de örgü zincir gibi görünüyor. Çeviriyorum, doluyorum. Şu araya batıyorum boşluğa. 2 zincir döndürüyorum, doluyorum ve araya batıyorum. Bu şekilde gayet güzel görünümlü bir kordon oluyor. Bunu da bitirdikten sonra şöyle göstereyim. Düğmesini dikeceğim. Şöyle arada bir ilik açmıştım. Düğmeyi dikip şuradan böyle şu şekilde bir görüntü oluşacak. Gayet güzel oldu. Çok tarz bir kıyafet oldu gerçekten. Ben bunu bitireyim. Güzel bir hafiften ütüsünü yapayım. En son haliyle gene paylaşayım. Evet, büstiyer bitti. Kordonları hafif de bir ütü bastım buharlı. Zaten çok kalın bir yapısı yoktu, dokusu. Şimdi daha da ince oldu. Gerçekten kumaş gibi. Hiçbir kalınlığı yok. Gayet güzel oldu. Şu göğüs kısmına gelen şu kadar yer biraz havada kaldı bedenin üzerinde. O yüzden buraya birer sıra daha, şu ufak bir yere birer sıra daha sık iğne ördüm. Şöyle biraz da döndü. İşte bu dönmesi koltuk kısmına tam oturdu kıyafet. Daha güzel oldu. Böyle potluk olduğu zaman mutlaka orayı bir sık iğne ile doldurun. Hemen düzeliyor. Kesilmiş, biçilmiş kumaş gibi tam oturdu. Bayağı güzel oldu o bakımdan. Şöyle arka kısmına da ben böyle büyük bir düğme diktim. Her çeşit, her şekil yapabilirsiniz. Küçük küçük düğmeler de dikebilirsiniz. Ya da daha tarz hareketler yapabilirsiniz. Şöyle şunu şöyle çapraz tutup şu düğmeyi de şuraya dikersiniz. Şu sık iğneyi yaparken şurayı bir birit yapıp şuradan düğmeye tutturursunuz. Daha şık bir görüntü oluşur. Ben video çok uzadı. Akşam olmadan hemen bitireyim dedim videoyu. O yüzden çok uğraşmadım. Hemen bu şekilde kıyafeti bitirdim. Ben çok beğendim. Kızım da beğendi. Videolarım birilerinin işine yarıyorsa, birileri faydalanıyorsa çok sevinirim. Ayrıca
Instagram sayfam Çanta Turkuaz'da benim videolarıma bakarak ördüğünüz ürünleri bekliyorum. Hikayemde severek paylaşacağım. Görüşmek üzere.